Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Gerçeğini aratmayan yalancı su böreği tarifi ile geldim. Herkes kolaylıkla tavada yapabilir. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tarif. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Yufkaları ıslatabilmek için ilk olarak tuzlu su hazırlayalım. Suya tuz ekleyerek karıştıralım. Sosu için 2 adet tam yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, biraz da tuz ekleyerek karıştıralım. ...300 gram peynir var. 2 farklı peynir kullandım. Beyaz peynir ve köy peyniri. Çatalla eziyorum. Bir demet doğranmış maydanoz ekleyelim ve karıştıralım. ...28 santimlik tavayı tereyağı ile her tarafını yağlayalım. Kenarını, köşesini, her tarafını tereyağı ile yağlayalım. Bir tane sağlam yufkayı videodaki gibi tavaya yerleştirelim. İkinci yufkayı ortadan ikiye yaralım. Tekrardan böldükten sonra kuru bir şekilde tavanın alt tarafına yerleştirelim. Hazırladığımız sostan bolca sürelim. Ve diğer parçayı suyun içine sokalım. Hafif bir şekilde süzerek yufkamızı açalım ve tavaya yerleştirelim. Tekrardan bolca sos sürelim. Evet, evde hazır yufka yoktu. Kuru yufkaları ıslatarak kullanıyorum. Toplamda 5 adet yufka kullandım. Yufkaları böldükten sonra ıslıyorum. Fazla suyunu nazikçe sıkarak tavaya yerleştirelim. Daha sonra üzerine bolca sos sürelim. Evet, üçüncü yufkayı da aynı şekilde tavaya sırasıyla döşüyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Tam orta kısmına hazırladığımız iç harcı bolca yayalım. Evet, kalan yufkalarımı da aynı yöntemle ıslatarak döşüyorum. Tekrardan sos sürüyorum.
Evet, ıslattıktan sonra hazır yufkayı da tavanın üstüne yerleştiriyorum. Son parçayı ıslatmadan direkt tavamıza alalım. Üzerine bolca sosu sürelim. Kenarlarını videodaki gibi katlayalım. Her katladığımız kısma da sos sürelim. Tavamızı 1 saat buzdolabında sosu çekene kadar dinlendirmeye bırakalım. Büyük kısmını kısık olacak şekilde ayarlayalım. 1 saat sonrasında tavamızı ocağın üzerine alalım. Kontrollü bir şekilde döndüre döndüre pişirelim. Pişirme aşaması çok önemlidir. Her 30 saniyede bir tavamızı döndürelim. Yaklaşık 15 dakikadır ocağın üzerinde kısık ateşle kontrollü bir şekilde böreğimi kızartıyorum. Ne kadar ocağın üzerinde kalırsa o kadar kuru, lezzetli bir su böreği elde etmiş oluruz. Evet, 2 sefer tavamı salladım. Artık kızardı. Bir kapak yardımıyla ters çeviriyorum. Kalan yağı tavamıza alalım. Her tarafına yağı yaydıralım. Evet, yağ eridikten sonra böreğimizi tavaya dikkatli bir şekilde alalım. Döndüre döndüre kontrollü bir şekilde diğer tarafı da yaklaşık 15 dakika nar gibi kızarana kadar kızartalım. Su böreğini kızartmak çok önemlidir. Ağır ağır kontrollü bir şekilde başından hiç ayrılmadan ocağın üzerinde sürekli döndüre döndüre kızartalım. Sıra tavamızı sallayabiliriz. Evet, böreğin diğer tarafını da kızardığından emin olduktan sonra kapak yardımıyla artık ters çevirelim ve servis tabağına alalım. Servis tabağına aldıktan sonra en az yarım saat kendi halinde dinlenmeye bırakalım. Evet, 1 saat dinlendirdiğim böreğimi bıçak yardımıyla dilimler halinde kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kat kat harika bir su böreği oldu. Küçük küçük dilimleyerek porsiyonluk hale getiriyorum.
Evet, Ramazan'da sahurda hazırlayabilirsiniz. Hem hafif hem de doyurucu bir tarif. Veya bayramlarda tatlının yanında ikram edebileceğiniz kolay, lezzetli bir börek. Gerçeğini aratmayan su böreğimiz yemeğe ve ikrama hazır, gördüğünüz gibi. O kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.